Halid-i Bağdadi Kuddise Sirruhu. Kıymetli kardeşlerim, bu sohbetimizde bir veliden bahsedeceğim. Çünkü Allah'ın velilerinin anıldığı meclise Cenab-ı Hakk'ın rahmeti iner. Mevlana Halid Ziyaeddin Bağdadi Kuddise Sirruhu, Allah şefaatine nail etsin, büyük bir zat. Altın silsileden kutuplar kutbu. Tabii ki birden bu makama gelmedi. Evvela ilim tahsil etti, hafız oldu, Arapça okudu, müfessir oldu, muhaddis oldu. Çok büyük ilim sahibi. Hızlı yağan yağmur gibi bir ilim vardı bu zatta. Coşkun bir ırmak gibi, sahili bulunmayan bir deniz gibiydi. Musul Süleymaniye medreselerinde müderrislik yaptı. Yüzlerce talebesi vardı. Şöhreti bütün dünyaya yayıldı. Mevlana Halid bu kadar çok dini ve dünyevi ilimlere sahip olmasına ve bunları talebelere okutmasına rağmen tatmin olamıyor, bunalıyor, illa bir kamil mürşit arıyordu. Ona muhakkak bir ledunni ilim de lazımdı ki bu zahiri ilimleri halisane tatbik mevkiine koysun. Nihayet aldığı işaretlerle irşad için Hindistan'a Abdullah Dehlevi Kuddise Sirruh Hazretlerine gitmeye karar veriyor. Talebeleriyle birlikte yola çıkıyor. 1 sene süren bir yolculuktan sonra Dehla'ya varıyor. Oraya yaklaşınca kendisini büyük bir hürmetle karşılayacaklarını zannediyor. Geldikleri haber verilince Abdullah Dehlevi Hazretleri görüşmeden Mevlana Halid'e dergahın tuvalet taşlarını temizleme vazifesi veriyor. İtiraz yok. Hizmet başlıyor. 39 gün olunca nefsi ayağa kalkıyor. Ey Halid, sen binlerce insanı irşad eden bir alimsin. Böyle olduğun halde gelmiş bir cahil şeyhin kapısında tuvalet temizlikçiliği yapıyorsun. Yazık bu haline. Mevlana Halid cevap veriyor. Ey nefis, zoruna gitti herhalde. Şunu bil ki vallahi gerekirse parmaklarımla temizlerim. Sonra mutfağa su taşıma görevi veriliyor. 8 ay bu hizmeti yapıyor. Daha sonra Abdullah Dehlevi Hazretleri huzuruna kabul edip bir teveccüh edince Gavsul Azam oluyor biiznillah. Ya kardeşlerim, ilim perdesini yırtmak zor. Onun için bu vazifeler veriliyor Mevlana Halid'e. Önce eziyetini çekeceksin bu yolun, başka çaresi yok. Sonra da Abdullah Dehlevi Hazretleri tarafından büyük bir iltifatla Bağdat'a doğru uğurlanıyor Mevlana Halid. 35 yaşında irşada başlıyor Süleymaniye'de. Sonra Bağdat'ta 7 sene talebe yetiştiriyor. Ancak ona gösterilen ilgi ve muhabbeti çekemeyenler çok oluyor. Aleyhinde dedikodu yapıp şikayet ediyorlar. Hatta bir defasında iftiracının biri gelip yüzüne karşı şöyle dedi. Ey Halid! Seni rüyamda gördüm. Elini, kolunu kestiler. Gözünü oydular. Dilini, kulağını da kestiler. Bir çöplüğe attılar. Sonra da çevresindekilere dönüp, arkadaşlar, bu adam inanılacak, peşinden gidilecek bir insan değil dedi. Mevlana Halid Hazretleri ise gayet hoşgörülü ve mütebessim hizmetçisine seslendi. Bu kardeşimiz hakkımızda güzel bir rüya görmüş. Kalk, evden bir kese altın getir de mükafatlandıralım. Sonra da rüyayı şöyle yorumladı. Rüyanızda dilimi kesmişler. Demek ki dilim hiç kötü söz söylemeyecek, gıybet yapmayacak, daima Allah diyecek. Kulağımı kesmişler. Demek ki dünyaya kulak vermeyeceğim. Daima ahirete kulak vereceğim. Elimi kesmişler. Demek ki elimi harama sürmeyeceğim. Gözümü oymuşlar.
Demek ki gözüm harama bakmayacak. Daima hakka bakacak, hakkı görecek. Arife eşyada esma görünür, cümle eşyada müsemma görünür. Kötülüklere böyle mukabele etmesine rağmen bu zatı Bağdat'tan sürgün ettiler. Şam'a, Halep'e, Diyarbakır'a geldi. Türkiye'ye Nakşi tarikatını yaydı. Allah şefaatine nail etsin. Mevlana Halid Kuddise Sırruh, Kerimün Nefes idi. Güzel ahlak sahibiydi. İnsanların eziyetlerine tahammül ederdi. Onlar ne ederse etsin Allah'tan bilirdi. Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken, ya hilhatü yahut kefen, kahrında hoş, lütfunda hoş. Mevlana Halid çok güzel konuşurdu. Allah yolunda kınayıcıların kınamasından çekinmezdi. Azimetle amel ederdi. Hastaları ziyaret ederdi. Hasta ziyareti çok faziletli bir amel kardeşlerim. Allah'ımız mescide giderken her adıma 10 sevap, hasta ziyaretine giderken 300 sevap veriyor. Rabbimiz onların ahlakıyla bizleri de ahlaklandırsın ve şefaatlerinden mahrum etmesin. Amin. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.